Safra çamuru bir dibi olduğu için dibinde biriktiğinde uzun süren açlıklarda, mesela bu işte hızlı kilo vermek isteyen insanlarda oluyor yemek yemediklerinde ya da bu şu an gündemde sık sık konuştuğumuz bizim de kilo verdirici iğnelerde oluyor. Safra kesesi kasılmadığında dibinde ne kadar uzun süre durursa o yapı giderek o kadar kristalleşiyor. Safra yollarıyla safra kesesi aynı hücrelerden oluştuğu için aslında aynı fonksiyona sahipler. Safra akışkanlığı bozulan bireylerde bu oluş mekanizmasını fiziki olarak düzeltmek. Safra kesesini çıkartmaz, keseyi çıkartırsanız bu ameliyat 150 yıl evvel aslında işe yaramadığı görülüp terk edilmiş bir ameliyat olmakla birlikte hala kendini doktor diyen, benim gözümde aslında hiçbir şekilde o terimi hak etmeyen insanlar tarafından sırf sansasyonel, ben farklı bir şey yapıyorum diyerek, işte ben kesenizi almıyorum, taşınızı alıyorum diyerek yapılan bir ameliyata dönüştürülmüş durumda. Hocam, safrada çamur mu birikiyor, taş mı birikiyor? Bu çok yanlış mı anlatılıyor bize? Aslında birbiriyle çok bağlı bunlar. Safra normalde akışkan bir sıvıdır. Yani siz bazı durumlarda mesela hastanın safra yolu tıkandığında karaciğerine bir kateter takıp bu safrayı dışarı akıttığınızda safra böyle, nasıl söyleyeyim size, kıvam olarak böyle nar ekşisini düşünün. Onun kıvamında bir sıvıdır. Hatta ondan daha bile sulandırılmış haliyle düşünün onu. Akışkandır. Ama safra kesesi ameliyatı yaptığınız bir hastanın safra kesesinin içindeki safraya baktığınızda çok daha sümüksü bir yapı görüyorsunuz. Dolayısıyla safra çamuru aslında onun yapısını tam ifade eden bir şey değil. Çamur dediğiniz şey daha böyle parçacıklı, daha böyle sert kıvamlı bir şey. Bu öyle değil. Bu bildiğiniz sümük gibi böyle uzayan bir yapıdadır. Videoda da göreceğiniz üzere safra kesesini kesip bunu akıttığınızda bayağı uzayabilen, hatta elinizle tutup işte kaldırdığınızda kopmadan o hareketi elinizle birlikte yapan bir yapı aslında safra çamuru. Gerçekten çok sümüksü gibi bir şey. Yani evet, tam olarak çamur da değil. Evet. Yani o ifade öyle yerleşmiş artık. Onu değiştirmek çok da kolay değil ama tam da bizim gördüğümüzü anlatan kelime aslında o değil. Sümüksü daha doğru bir herhalde kelime olur onu tasvir etmek için. Safra çamuru, buradaki şu makette de ben size göstereyim. Safra kesesinin bir dibi olduğu için dibinde biriktiğinde uzun süren açlıklarda, mesela bu işte hızlı kilo vermek isteyen insanlarda oluyor yemek yemediklerinde ya da bu şu an gündemde sık sık konuştuğumuz bizim de kilo verdirici iğnelerde oluyor. Safra kesesi kasılmadığında dibinde ne kadar uzun süre durursa o yapı giderek o kadar kristalleşiyor ve ondan sonrasında aslında safra kesesi taşları tek tip taş değildir. Bunların da ben mesela tanımlayıcı olsun diye fotoğraflarını çektim. Onları da paylaşalım bu videoda. %70, %80'i kolesterol taşlarıdır. Kolesterol vücutta kullanılan aktif bir metabolit. Pek çok hormonun sentezinde yağ kullanılıyor. Kolesterol de bunun bir parçası. Dolayısıyla vücut hem dışarıdan kolesterolü alabiliyor hem kendisi bunu üretebiliyor ama kullandıktan sonra fazlasını da atıyor. Kolesterol bir yağ. Dolayısıyla yağı suda çözerek atamazsınız. O yüzden vücuttan atım yolu olarak idrar yağları atabildiğimiz yer değil. Yağı çözebilecek olan safranın içinde atar vücut. Dolayısıyla kolesterol fazlası atılırken aslında kolesterol taşlarını da bu dibinde çökerek oluşturacak bir odak teşkil ediyor. Tortu gibi yani. Evet, tortu olarak başlıyor. Sonra sedimentasyon taşları vardır. Görüntüsü böyle bir böğürtlene benzer. Üst üste küçük taşların birbirine o sümüksü yapıyla yapışmasıyla aslında daha büyük taşlara dönüşüyor. Bazı insanda bu küçük bir sürü taş oluyor. Ama bazı insanda daha büyük tek bir taşa dönüşüyor. Bunlar dediğim gibi %70, %80 kolesterolün birikmesiyle oluşan taşlar. Geri kalan %20, %30 pigment taşları diyoruz bunları. Bunlar koyu yeşil, kahverengi ya da siyah olabiliyorlar. Bunlar kanın yıkıldığında atıldığı bilirubinin aslında kristalleşmesi ve kalsiyumla birleşmesiyle oluyor. Daha serttirler. Kolesterol taşları daha
işte o çamura benzeyen, elinizle ezip sıkıp kırabildiğiniz türden taşlar olmakla beraber diğer pigment taşları çok daha serttirler. Bayağı bildiğiniz taşa benzerler. Bunlar da mesela kese içinde çok büyük boyuta ulaşıp birbirlerine artık hareket edemeyecek şekilde sanki bir böyle rulmanın bilyalarıymış gibi yapışırlar. Bunun da mesela enteresan yeni ameliyat ettiğim bir hastadaki görsel örneği var. Onu da aslında göstermek, ne demek istediğimi sanıyorum daha iyi anlatmış olacak. Safra çamuru iki taşın da aslında oluştuğu başlangıç noktası. Videonun arasında dediniz ki uzun süren açlıklarda daha çok oluşuyor dediniz. Evet. Yani bu zayıflama iğnesi olsun, yaptığımız bir diyet olsun ya da işte son zamanlarda moda olan aralıklı oruç olsun. Bunlar o zaman safra kesesini yıpratan ve safra kesesinin ömrünü kısaltan şeyler mi? Yani yıpranıyor mu, ömrü kısalıyor mu bilmiyorum ama safra biliyorsunuz normalde karaciğer tarafından üretiliyor. Safra kesesi bunun depolandığı bir tali çıkıntı. Safra yollarıyla safra kesesi aynı hücrelerden oluştuğu için aslında aynı fonksiyona sahipler. Bir tanesi karaciğerin ürettiği safrayı gıda 12 parmak bağırsağına geldiğinde, 12 parmak bağırsağı gerildiği zaman vücut iki komut gönderiyor. Bunlardan bir tanesi safra yolu alt ucuna açıl diyor. Burası normalde idrar kontrolünüzü yaptığınız gibi, dışkı kontrolünüzü yaptığınız gibi kapalı duran bir sfinkter denen kas tarafından akışı engelleyecek şekilde kapalı duruyor. Ne zaman gıda geliyor, safraya sindirim için o zaman ihtiyaç var. Bu kapı açılıyor. İkinci komut keseye gidiyor. Kasıl diyor ki içindeki safrayı bağırsağa biriktirdiği yerden boşaltsın. Safra kesesi şöyle düşünün, günlük karaciğer yaklaşık 1 litre safra üretiyor. 3 öğün yediğinizi düşünün. Bunların öğün aralarındaki süreyi de eşit kabul edelim gün içinde. Yaklaşık 1/3'ünü biriktirecek bir hacime sahip olmalı. Ama bu gördüğünüz gerçek boyutta bir kabaca maket. Safra kesesinin hacmi 20 mililitredir kabaca. Şimdi 300 mililitrenin 20 mililitreye sığabilmesi için 15 kez konsantre edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla safra kesesinin ana işlevi, idrar kesesi pasif bir kesedir. 300 mililitre idrarı genişleyerek tutar. Safra kesesi 300 mililitrelik safrayı suyunu geri emerek 15 kat yoğunlaştırıp 20 mililitreye sığdırabiliyor. İşte bu koyulaşma, yoğunlaşma tıpkı evde hani tencerede bir şey kaynattığınızda dibinde nasıl tortu olur ya da çökerse o sebeple oluyor. Sıkıntı, safra kesesi şişe gibi giriş çıkışı tepesinde olan bir organ. Dolayısıyla bir dibi var. Birikip çamurlaşabildiği yeri de bu dip kısmı. Dolayısıyla kese ameliyatı yapmanızın ana sebebi safra akışkanlığı bozulan bireylerde bu oluş mekanizmasını fiziki olarak düzeltmek. Dolayısıyla safra kesesini çıkartmaz, keseyi çıkartırsanız bu ameliyat 150 yıl evvel aslında işe yaramadığı görülüp terk edilmiş bir ameliyat olmakla birlikte hala kendini doktor diyen, benim gözümde aslında hiçbir şekilde o terimi hak etmeyen insanlar tarafından sırf sansasyonel, ben farklı bir şey yapıyorum diyerek, işte ben kesenizi almıyorum, taşınızı alıyorum diyerek yapılan bir ameliyata dönüştürülmüş durumda. Bu etik olarak da doğru değil, tıbbi olarak zaten kategorik yanlış. Sebebi de bu aslında hastaya yarayan bir işlem değil. Bir, safra kesesi sağlam bir doku değil, dikmeniz zordur, riske açıktır. 2, altın yumurtlayan kazı ya da tavuğu kesmemek bu. Yani git ben seni ameliyat edeyim, 3 yıl sonra bir taş daha yap, bana geri gel ben senden bir daha para alayım mentalitesinin ticarileşmiş tıbba yansıması bu. Dolayısıyla safra kesesini çıkartmazsanız hasta tekrar safra taşı yaratır. Çünkü oradaki sorun kesede değil aslında. Mekanizma bütünüyle doğru düzgün çalışmıyor. Bu keseden de olabilir, safra yoğunluğu, safra kompozisyonu ile ilgili de olabilir. Ama keseyi çıkartmadığınız sürece hasta yeniden taş üretir. O dip kısmını çıkarttığınız zaman bir fonksiyon kaybı yaşamıyorsunuz. Çünkü safra yollarınız kısa sürede genişleyip bunun içindeki 15 mililitrelik hacmi ya da 20 mililitrelik hacmi safra yollarının içine alabiliyor. Ama o zaman sistemin fiziki yapısı değiştiği için, açıldığı nokta dip olduğu için her açıldığında tortu olacak ne varsa bağırsağa döküldüğünden dolayı bir sonraki döngüye odak oluşturacak bir birikinti kalmıyor. Safra kesesini çıkartmanın mantığı bu. Fonksiyonu da devralındığı için eksiklik hissetmiyorsunuz. Bir
organ kaybı değildir. Safra kesesi fonksiyonun yer değiştirmesine sebep olan bir ameliyattır. Bir insanın baş parmağını ameliyatla alın, ömür boyu onun eksikliğini hisseder o insan. Keseyi aldığınızda fark edebileceğiniz hiçbir sekel kalmaz. Bunun en tipik örneği karaciğer nakli sırasında safra kesesi nakledilmez. İster kadavradan aldığınız bütün organ, ister canlıdan alınan sağ lob nakli sırasında karaciğerin üzerinden safra kesesi hastaya takılmadan evvel ayrılır. Dolayısıyla nakledilen karaciğerde kese olmadığı halde o hengamede bu hastaya söylenmez. Hastalar bazen ben daha evvel bunu yaşadım. Yıllar sonra gelir raporları okurlar işte kese izlenmedi opere diye. Hocam siz benim kesemi de mi aldınız diye soru sorarlar. Yani farkına varabileceğiniz bir değişiklik olmuyor. Ama işte Türk insanının kesesiyle bir ciddi bağı olduğu için naklettiğiniz karaciğerde kese olmaması soru sebebi Türkiye'de. Peki hocam safrada çamur mu yani o sümüksü dediğimiz yapı mı daha tehlikeli yoksa safra taşı mı daha tehlikeli? Şimdi şikayeti olmayan bir hasta, safra kesesi taşı hastası aslında 3 şekilde hekime başvuruyor. Ya acil olarak geliyor, başka bir sebep bulamıyorsanız ameliyat ediyorsunuz o hastaları. Ya bir şikayeti var, diyor ki ben yemek yediğim zaman buramda bir ağrı hissediyorum. Onun üzerine hekime gidiyor, midesine bakılıyor, bir sorun yok. Kalın bağırsağına bakılıyor, bir sorun yok. Bir ultrason yapılıyor, kesede taş var. O aslında semptomatik ama adı konulmamış bir hasta. Onlara da uygun şartlarda ameliyat önerirsiniz. 3. grup, sık karşımıza çıkıyor bu. Yuvarlak yaşlarda işte 40 yaşında, 50 yaşında yapılan bir check-up'ta hiçbir şikayeti olmayan ve taşı olduğunu bilmeyen bir hastada bir gün bir radyoloğun sizin safra kesenizde çamur var ya da taş var demesiyle geliyor. Böyle bir hasta bana gelip fikir sorduğunda buradaki tavsiye, bu fotoğraflarda onları da görebiliyorsunuz, onun için de çektim. 2 ucu aslında biz şikayet olmasa da ameliyatla daha kontrollü ve daha güvenli bir zemine çekmeye çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi safra kesesinin safra yollarına bağlandığı kanalın çapı maksimum 5 milimetredir. Dolayısıyla 5 milimetreden büyük bir taş kesenin içinde hapsolmuştur. O taş dışarıya o kanaldan geçerek çıkamayacağı için yaratsa yaratabileceği en büyük problem safra kesesiyle sınırlıdır. Ama daha küçük taşlar ve çamur. Bu yoldan çıkıp gidip alt ucu tıkadığında bu sefer sorun artık kesenin sorunu olmaktan çıkıp safra yollarının tümünün ve hatta aynı yere açılan, burada daha net gözüküyor, pankreas kanalının da ortak ağızı açıldığı için sorunu olur. Ve Türkiye'de akut pankreatit dediğimiz çok tehlikeli olduğunu bildiğimiz hastalığın en sık sebebi safra taşlarıdır. Küçük safra taşlarıdır. Büyük bir taş buradan geçip düşemeyeceği için çok aslında tehlikeli değildir. Hastanın da şikayeti yoksa 5 milimetreden büyük bir taşı 20 milimetre çapından da küçükse genelde ameliyat etmiyoruz. 20 milimetreye ulaşan bir taş da kesenin içinde artık hareket edemediği için duvarını yavaş yavaş aşındırarak duvarı delip yan organa geçerek çok enteresan bir şey yapabiliyor. 12 parmak bağırsağına geçerse o boyda bir şeyi yutmadığınız için bağırsağı tıkayabiliyor. Kalın bağırsağa geçerse de kalın bağırsağın bakteri yükü safra yollarına çok fazla olduğu için bu sefer o bağlantıdan geçen bakteriyle hasta sürekli safra yolu enfeksiyonu geçirmeye başlıyor. O yüzden onları ameliyat ediyorsunuz ama farz edin 1 santim çapında 2 tane taşı var. Şikayeti yok. Bu hastayı ameliyat etmek zorunda değilsiniz. Bu noktada bir şey daha söylemek lazım. Mesela böbrek taşlarında dışarıdan ses dalgalarıyla ultrasonik olarak taşları kırıp dökerek çıkartmak diye bir metot var. Bunu pankreas anlattığım gibi aynı kanalı açıldığı için hiçbir zaman safrada uygulamıyorsunuz. Çünkü aslında bu kanaldan geçememesi hastayı güvenceye çekiyor. Kırarak küçülttüğünüz taşlar sizin için pankreatit riski taşıyan daha tehlikeli taşlara dönüşüyor. Dolayısıyla bazen hastalar bunu da soruyor. Böbrekte bunu kırıyorlarmış, niye siz benimkini kırmıyorsunuz diyor, bu sebepten ötürü kırmıyoruz.